Bal kabağıyla hazırlamış olduğum tatlım bitti. Bu tarif Server'in mutfağına aittir. Benim tarifimdir. Bu şekilde bal kabağını şekil vererek pişiriyorum. Hepinize afiyet olsun. Eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Server'e ait kabak tatlımı dilerseniz bu şekilde tahinle de sunum yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak tatlısı yapıyorum. Bunun için bütün kabak aldım. Bakın şimdi dilim dilim keseceğim. 5 kilo kabağımın yarısını ayırdım arkadaşlar. Bunu başka bir yemekte kullanacağım. Başka bir çekimde bu şekilde. Yarısını temizledim. Kabuklarını soydum. Çekirdeklerin iç kısmını aldım. Hazır. 2 adet kabak tatlısı tarifi videom var. Lütfen izleyin. Şahane tarifler. Bu 3. tarifim. Kabak tatlısı tarifim. Farklı bir tarifle sizlere geliyorum. Bakın. Ben birkaç tane hazırladım. Şöyle bastırıyorsun kuvvetlice. Bakın. Olay bu. Bakın kağıt gibi incecik. Bir tane daha gösteriyorum size. Bu şekilde. O kadar çabuk oluyor ki bakın. Hızlı hızlı. Bir tane daha gösteriyorum. Evet bakın kağıt inceliğinde. Bir adet kürdanım var. Kürdanımı poşetten çıkarıyorum. Şu şekilde salatalık soyacağıyla salatalık soyacağı gibi soydum. Bakın şu yönden göstereyim size. Küçük gül tomurcuğu yapıyoruz. Bitiş noktasına kürdanımızı batırıyoruz. İkincisini de buraya tekrar batıracağım. Onu da göstereyim. Bakın bir tane daha alıyorum. Bitiş noktasıyla karşılıklı olacak. Pişerken açılmaması için. Bu şekilde hazır. Bu şekilde hazırlıyorum hepsini. Kabaklarımı salatalık soyacağı ile incecik keserek bu şekilde küçük güller oluşturdum. Şimdi 2,5 kilo kabaktan 2 çeşit tatlı yapıyorum sizlere. Birincisi dekoratif amaçlı süper çay ve davet sofralarınızda bu tarifi mutlaka deneyin. Süper havalı bir tarif oluyor. Lezzeti daha da güzel oluyor. Bu tarifimi sizlere öneriyorum. 2,5 kilo kabaktan 2 çeşit tatlı çıkarıyorum arkadaşlar. Farklı bir versiyonunu göstereceğim. Şu şekilde öncelikle gösteriyorum. Büyüklük bu şekilde olacak. Çok ince. Kesebildiğiniz kadar ince kesin. Bu da farklı bir lezzet oluyor. Bir videoda 2 çeşit kabak tatlısı tarifi veriyorum. Şimdi kabaklarımı bu şekilde incecik bakın doğradım. Hazır. Şimdi bu farklı olacak arkadaşlar. Şekerde beklemeyecek. Ben şerbet yapacağım. Bunun için 2,5 kilo kabağa 1 kilo şekerim var. 1 kilo. 1 kilo şekerimin üzerine yarım litre su koyuyorum. Bakın tam yarım litre. Şimdi kısık ateşte karıştıra karıştıra şekerin erimesini bekliyorum. Bu birinci tarif. Şimdi ikinci tarife geliyorum. Şimdi gül modeli olanı için 500 gram şeker, 250 gram su ilave ediyorum. Onun da üzerine suyu bırakıyorum. Şimdi 2 ayrı tencerede
Şekeri eriyene kadar karıştırıyoruz. Her iki tenceremi de. Şerbetim kaynama aşamasına geldi. Bu aşamada ocağımın altını azaltıyorum. Tam 15 dakika arkadaşlar. 15 dakika kaynayacak. Yani bir tatlı şerbeti kıvamına gelecek. Bakın şimdi çok sulu. Suyunu çektirtiyorum. 1-15 dakika. Diğer tencerem de kaynadı. Aynı şekilde onun da 15 dakika kaynayacak. İçerisine bir tane çubuk tarçın, bir çubuk tarçın bırakıyorum. 3 adet karanfil. Yine buna da aynı şekilde koyuyorum ve kısık ateşte 15 dakika kaynıyor. Şerbetimiz 15 dakika kaynadı. Bu aşamada artık limon suyunu veriyorum. Biraz limon suyunu bu ölçüde fazla kullanıyoruz. Bir servis kaşığı. Yarım limon oluyor. Diğerine de yarım servis kaşığı limon suyumu veriyorum. Ve 2-3 dakika limon suyuyla birlikte kaynamalarını bekliyorum. İnce ince doğramış olduğumuz kabakları bal kabağının içine bırakıyoruz. Ve yarısında biraz karıştırıyorum. Tekrar devam ediyorum. Bakın. Hepsini koyup karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz gül tatlılarını şerbetin içerisine bırakıyoruz. Ve yavaş yavaş karıştırıyoruz. Şerbetin yani sarsmadan açılmalarını istemiyoruz. Kısık ateşe alıyorum. Şimdi kısık ateşte takipte pişmelerini bekliyorum. Kabak tatlım tam 10 dakika bakın kaynadı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Fırın kabımı alıyorum. Bundan sonraki işlem fırında devam edecek. 10 dakika pişirdim. 10 dakika pişirdim. Bu aşamada bakar mısınız lokum gibi oldu. Fırında, fanlı fırında 180 derecede biraz üzerleri karamelize olmasını istiyorum. Şimdi fırına gidiyor. Bakın hiç parçalanmadı. Tatlım tam 15 dakika pişti. Bakın kağıt gibi ince olduğu için şu şekilde size gösteriyorum. Bundan sonraki aşama artık fırında devam edecek. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Isıya dayanıklı cam kabıma tatlımı alıyorum. 15 dakika pişirdim. Bundan sonraki aşama artık fırında pişecek. 15 dakika pişirmiş olduğum kabak tatlılarımı ısıya dayanıklı kabıma bıraktım. Şimdi pişmek için 180 derece fanlı fırında pişmeleri için gidiyor. Kabak tatlım 20 dakika fırında pişti. Şimdi soğuması için balkona aldım. Bekliyorum. Sunum yapacağım. Kabak tatlım 20 dakika 180 derece fanlı fırında suyunu çektirttim. Bakın ne kadar güzel oldu. Biraz karamelize oldu. Yaprak döner gibi oluyor bu tarif arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle ben çatalla size göstereyim. Tek tek. Bakar mısınız şu inceliğe? Üzerine tahinle de çok güzel oluyor. Fakat ben şimdi sunumda tahin kullanmayacağım. Çünkü şu kabağımın güzelliği tahin kapatsın istemiyorum. Bakar mısınız? Yaprak döner. Bu tarifim süper bir tarif. Sizlere öneriyorum. Biraz da şerbetinden alıyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu çok sıcak, aşırı sıcak. Soğuyunca süper bir tarif oluyor. Üzerine de şöyle biraz ceviz serpiyorum. Ama tahin süper yakışıyor. Buyurun hepinize afiyet olsun. Şimdi sizin için şöyle gül tatlımdan alıyorum.
sunum için. Üç tane alayım. Dilerseniz bu şekilde yiyebilirsiniz. Dilerseniz şöyle kürdandan çıkarıp servis tabağına dilediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Şöyle kenarlarında biraz ceviz. Kahvaltıda aynı zamanda arkadaşlar bu tarifim reçel gibi de oluyor. Şimdi tadım zamanı. Önce gül kabağımdan tadayım. Bakar mısınız arkadaşlar? Hiç güllerimiz dağılmadı. Size göstermek için ben artık eldiven giydim. Bakın. Hiç dağılma var mı? Yok. Şöyle lokum gibi ağzınıza atıyorsunuz. Gerçekten bakın bu tarifi deneyin. Bana teşekkür edeceksiniz. Böyle bir güzellik yok. Size göstermek istediğim arkadaşlar şu inceliği görmenizi istiyorum. Bakın. Bu çok önemli. Bu farklı bir tarif. Bu tarifimi mutlaka deneyin. Şimdi sizin için yiyorum. Süper. Fırında piştiği için yumuşak değil arkadaşlar. Bakın. Kesinlikle sallıyorum. Parçalanmıyor ama pişmiş. Süper bir tarif. Bal kabağıyla hazırlamış olduğum kahvaltılık 5 çaylarını kabak tatlısı şık sunumuyla hazırdır. Bu tarif Selvi'nin mutfağına aittir. Bakar mısınız şu güzelliğe? Gül yaptım sizler için. Sofralarınızda şık şık. İkinci tarifim olan, bunda gül şeklini verdim yine. Kağıt inceliğinde bakar mısınız? Tatlım. Fırında pişirdiğim için de erimeden sertlik derecesini çok güzel korudu. Selvi'nin mutfağına ait olan bu tarifimi sizlere öneriyorum. Hepinize afiyet olsun. Selvi'ne ait kabak tatlımı dilerseniz bu şekilde tahinle de sunum yapabilirsiniz. Bakar mısınız şu güzelliğe?